takipçileri, ikinci dersimizle sizlerleyiz. Bugün temel tekniklere başlıyoruz. Geçen derste öğrendiğimiz mahbul oturuşuna geçtikten sonra elleri çektik. Burada 7 adet hareket öğreneceğiz. 1 dediğimde yine öğrendiğimiz yumruğu atıyoruz. 1. 2. Blok hareketi. 2. Yüzün ön kısmını çevirip yan tarafta duruyor. Böylece hem karşıdan gelen darbeyi hem de yandan gelen darbeyi korumuş oluyor. Burada durduğunda burası ve burası 90 derece olması gerekiyor. 90 derece olmadığı zaman başımın üst kısmını yani koruyamadığından başımıza gelen, yandan gelen darbeyi yemiş oluyoruz. Evet, şimdi tekrardan gösterelim. 1, 2. Yine elimiz yumruk şeklinde ve yumruğumuzun bu kısmı düz. Tekrar. Siz de yine çalışırken aynı bu kısmı 1, 2, tekrar. 1, 2, tekrar. Bu şekilde tekrar ederek pekiştirebilirsiniz. Bu ikinci teknikte eğer öğrenirken açıyı düzgün vermezsek kafamızın hizasını almadığı için blok bizi korumayacaktır. Önemli olan bunun bu seviyede ve bu şekilde refleks haline gelmesi. Bakın bunu bir örnekle gösterelim. Şu anda normal karşılıyorum. Geliyor. Bakın normal beni korudu. Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bende bu refleks olmuş. Geliyor. Bakın açısı düzgün olduğu için beni korudu. Ama yanlış refleks oluştuğunda geliyor. Evet, yumruğu yedim. Tekrar. Korkuyla elim buraya gidiyor ama açıyı düzgün vermediğinde bana bir faydası olmuyor. O yüzden teknikleri düzgün öğrenip çok tekrar etmeye özen göstermemiz gerekiyor. Aynı yumruğun geçişi de önemli. Yani bir pozisyonu sadece fotoğraftan öğrenir gibi birinci hareket bu, ikinci hareket bu diye öğrenirsek karşıdan gelen bir yumruğu karşılayamayız. Bakın yumruk bu açıdan geliyor. Yine bu açıdan da gelen yumruğu karşılıyoruz. Evet, 1, 2 ve 3 dediğimizde elimizi aşağı doğru göğsümüze gelen darbeyi de içine alacak şekilde aşağı indiriyoruz. Elimizin avuç içi açık şekilde ve düz duruyor. Bunu yaparken de öne eğilmeden yapıyoruz. Vücudumuz dik, sadece elimiz gidiyor. Tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar. 1, 2, 3. Dördüncü harekette bu elimiz yerine giderken diğer elimiz yumruk olarak çıkıyor ve bunu aynı anda yapmamız gerekiyor. Evet. Bildiğimiz seri yumruk çalışıyor gibi ama buradaki elimiz yerine giderken diğeri aynı noktaya yumruk olarak geliyor. Şimdi burada önemli olan bir teknik, fil vuruşu dediğimiz teknik var. Bu için eldiveni çıkaralım ki tekniği daha iyi görürsünüz. Bu hareket çok güzel. Evet, şimdi burada artık Kung Fu'nun incelikleri devreye girmeye başlıyor. Yumruk çalışmasından farklı olarak yumruğumuzu yarım çekiyoruz. Tam o esnada bütün parmakları içeri doğru büküp karşıya bileğimiz en dışta olacak şekilde vuruyoruz. Bu vuruşta yine tam diyaframa gelecek şekilde vuruyoruz. Kung Fu eğitimindeki yol bizim normal yaşantımızdan esinlenerek belli rutinlerde veya belli robotik hareketlerle değil, akıcı hareketlerle işlenmiştir. Böylece refleks haline gelmesini daha iyi mümkün kılmakta ve
beynimizde bazı açılımlar yaparak hareketler içselleşmektedir. Fil vuruşu da bunlardan biri olduğu için bunun üzerinde biraz detaylı duracağız. Fil vuruşunda elimizin aldığı şekil aynı. Yani bir çorba içerken, araba sürerken nasıl ki elimizin aldığı şekilleri düşünmüyoruz. Aynı burada da kung fu içselleştiğinde bu vuruşu öyle anlarda kullanıyoruz ki bu vuruş bize de hayat kurtarıcı olabiliyor. Üstelik bura çalışıldığında vücudun en sert kemiklerinden biri olan bir kemikle karşıya vuruş yapmış oluyoruz. Şimdi bunu geliştirmenin yollarından bahsedeceğiz. Yalnız belli bir seviyeye gelmeden bu vuruşu kullanmıyoruz. Şimdilik sadece bileğimizi ve bileğimizle yaptığımız bu vuruşu geliştirip kendimizi eğitmede kullanıyoruz. Bu vuruş birinci olarak yapa yapa güçlenecek. Bu bize belli bir esneklik kazandıracak, bükülen bir elden kurtulma imkanı sunacak bize. İnşallah ileriki derslerde bunları karşılıklı çalışmalarla daha iyi anlatacağız. İkincisi, bunu güçlendirmek için bileğimizin üzerinde şınav çalışmaları ve bazı çalışmalarla bu kısmı geliştireceğiz. Bundan önce normal şınav nasıl çekilir bunu da size bu videoda anlatacağız. Düzgün şınav çekmek için yere dümdüz uzanıyoruz. Yere bütün vücut dümdüz uzandı. Ayak parmaklarını tam pençesini basacak şekilde yere basıyoruz. Ellerimizi omuzumuzun hizasında yere düz basıyoruz. Buradan önce kafamızı veyahut da önce göğsümüzü değil, bütün vücudu ayaklardan da güç alarak komple aynı anda kaldırıyoruz. Ve kafa karşıya bakıyor. Göğsümüz yere yaklaşıyor. Tekrar indiriyoruz. Evet, küçük takipçilerimiz için bir tüyo vereceğiz. Genelde küçük çocuklar şınav çekerken ellerini ve kollarını sabit tuttuklarında düzgün çekemiyorlar. Bel kısımları inip kalkmak suretiyle kollarını güçlendiremiyorlar. Onlara küçük bir tavsiyemiz: burnumuzu yere değdirmeye çalışıyoruz çocuklar. Bakın, burnumuzu değdirmeye çalıştığımızda bunu siz de göreceksiniz çocukların üzerinde. Burnumuzu yere değdirmeye çalışıyoruz ve bu şekilde düzgün şınav çekiyoruz. Normal şınav çekerken bunun üstünde çekmek bile zaten bize yeterince esneklik ve sertlik kazandıracak. Bu şekilde çektiğimizde de yine belli bir sertliğe ulaşacak ve bize kullanma imkanı verecek. Torbada veya değişik materyaller üzerinde vurarak çalışacağız. Sadece bilek vuruşunun sertliğini ve ileride geliştiğinde nasıl olacağını sizlere ispatlamak adına birkaç vuruş gösterebiliriz. Mesela böyle bir yere normalde yumrukla bile vurduğunuzda acıyacakken geliştirdiğinizde bak, çok kısa mesafeden çok güçlü bir şekilde vuruş yapabiliyoruz. Karşımızda bir rakip olduğunu farz edelim ve şu mesafeden rakibe yumruk vurmaya kalktığımızda yumruğumuz karşıya çok güçlü gitmeyebilir. Ama şu mesafeden bileğimiz de bize mesafe kazandırır ve neredeyse onun 2 katı gücünde vurabilirim. Bu da yakın dövüşte hayat kurtarır. Ve 6. Ayak dönüyor. Bakın. Öndeki ayağımız 90 derece kırık. Arkadaki ayağımız diz kapağını kırmadan dümdüz duruyor. Ayak dönerken ayağımızı döndürdük. Elimizi yukarıdan çevirip karşıya aşağıdan parmakları açık şekilde vuruş yapıyoruz. Temel teknik bize vücuttaki kombinasyonu üretir. Yani elimiz bir hareketi yaparken ayağımız da ona göre şekil almalıdır. Unutmayın, bunlar ayakta kullandığımızda çok daha farklı olacak. Şu anda mahvudayken çalışıyoruz bunları. Elimiz birden fazla şekle giriyor gördüğünüz gibi. Elim bir yandan karşıya vuruş yaparken
Bir yandan da gücü tam karşıya verebilmem için vücut ve ayaklar ona göre şekil alıyorlar. Parmağımızı güçlendirmek için de yine mahbuda elleri öne uzattığımızda parmaklarımızı aç kapa yaparak önde, yanda, yukarıda parmaklarımızı aç kapa yaparak bütün parmakları ve kolu güçlendirmemiz gerekiyor. Yine 5 parmak üstü şınav çekerek de kendimizi parmaklarımızı güçlendirerek geliştiriyoruz.